Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yurt dışında karavanda tam zamanlı olarak yaşamanın maliyeti nedir? En çok sorulan sorulardan birisiydi bana ve bu konuda bir video hazırlamak istedim. Aylık giderlerimizi sizinle paylaşacağım. Öncelikle biz bu harcamaları nasıl yapıyoruz ve nasıl takip ediyoruz? İngiltere'de çok fazla dijital bankacılık kurumu var. Biz de bunlardan birisiyle çalışıyoruz. Neden bunlardan birisiyle çalışıyoruz? Takibi kolay oluyor. Mobil uygulama yazılımları çok iyi ve kategorize edebiliyorsunuz her harcamanızı. Aynı zamanda yaptığınız harcamaları da bu kategorize ettiğiniz kısımlardan harcayabiliyorsunuz. Yani tek bir kartınız yok. Biz 4-5 farklı sanal kart oluşturuyoruz her bir kategori için ve harcamalarımızı buradan yapıyoruz. Ay sonunda da takibi çok net oluyor ve bütün rakamları net bir şekilde görebiliyoruz. Öncelikle biz bu bütçelemeyi nasıl yapıyoruz? Ortak bir hesabımız var. İkimiz de her ayın sonunda belli bir miktar para transfer ediyoruz bu hesaba ve hayatımızı idame ettirecek parayı oradan harcıyoruz. Biz bu süreçte ne kadar para harcadık, nelere para harcadık çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu ay Kasım ayında biz nelere ne kadar para harcadık, bize bir aylık karavanda yaşamanın maliyeti ne oldu, bunları sizinle paylaşacağım. Ortalama 10 farklı kategorimiz var. Bunları hızlı hızlı geçeceğim. Videonun en sonunda da eğer ki bir evde yaşıyorsanız, bir dairede yaşıyorsanız, şehirde size maliyeti ne oluyor? Karavan hayatında bu maliyet size ne oluyor? Bunların karşılaştırmasını yapacağız. Evet, öncelikle market alışverişiyle başlayalım. Bu kategorimizde market alışverişlerimiz var ve aynı zamanda dışarıda harcama yaptığımız, gıda üzerine harcama yaptığımız kalemler var. Dışarıda yedik ne kadar para harcadık, kafelerde ne kadar para harcadık, bunları da eklemiştim ben. İlk olarak market alışverişiyle başlayalım. Kasım ayında 550 poundluk bir market alışverişi yapmışız. Karavanda çok fazla yemek yapıyoruz. Hemen hemen en az 2 öğün karavanda yemek yapıyoruz. Bu nedenle market alışverişi maliyetimiz bu ay 550 pound olmuş Kasım ayı itibariyle. Dışarıda yediğimiz yemekler ve kafelerde harcadığımız para da ortalama 110 pound civarında. Bu ay Kasım ayında 110 poundluk bir harcama yapmışız dışarıda da. Bunun içerisine kafeler dahil ve dışarıda restoranlarda yediğimiz yemekler dahil. Yani toplamda yemeğe ve market alışverişine 662,29 pound harcamışız. Şimdi gelelim yakıt bölümüne. Çok fazla yol yaptık biz bu ay. Özellikle İskoçya'yı batısından kuzeyine, doğusundan güneyine her yerini gezdik. Gezilmedik yer bırakmadık ve çok güzel yerler gördük. Fakat bunun da tabii bize bir mali bedeli oldu. Biz ortalama 294 poundluk bir yakıt harcaması yapmışız bu ay. Ortalama 1500-2000 kilometre arasında da yol yaptık. Yaptığımız yola göre harcadığımız yakıt birazcık normal. Fakat bunun içerisinde aynı zamanda gaz ve park alanlarının da ücretleri dahil. Eğer ki aracımızı bir yere park ettiysek onun da ödemesini belirttiğimiz bu kategoriden yaptık. Yani toplam 294 poundluk bir harcama olmuş. Kullandığımız dizel ısıtıcı da ortalama 10-12 pound arasında bir harcama yaptı ve bu harcama da buna dahil. Yani ısınma ve yakıtı buraya dahil ediyoruz. Aynı zamanda LPG, ocakta ve fırında kullandığımız gazı da benzin istasyonlarından doldurduğumuz için bu da bu kategoride. Yani biz hem ısınmaya hem ulaşıma hem de gaza toplamda 294 poundluk bir harcama yapmışız. Herhangi bir mekanik arıza yaşamadık. Araçla ilgili herhangi bir tamir gerektiren bir durum olmadı. Bu nedenle bu kategoride hiçbir harcama yapmadık. Burası sıfır. Evde olmayıp bizde olan ekstra bir maliyet var şimdi. Bu da kuru temizleme maliyeti. Aslında sizin kıyafetlerinizi yıkadığınız, parayla yıkadığınız ve kuruttuğunuz kuru temizleme şirketleri. Burada çok yaygın olarak bu dükkanları görebiliyorsunuz. Hemen hemen her şehirde, her bölgede kuru temizleme ile alakalı dükkanlar var. Ortalama 15 poundluk bir harcama yapıyoruz biz her kullandığımızda bu imkanları. Hem yıkamamız yapılıyor hem de kurutmamız yapılıyor. Aslında ayda 2 defa yapıyoruz biz kuru temizlemeyi. Kasım ayında 2 defa yaptık. Bunun bize maliyeti de 30 pound oldu. Onun dışında aracın sigortası var. Fakat bu sadece bir araç olmadığı için, aynı zamanda biz içinde de yaşadığımız için bu maliyet biraz yüksek. Yıllık 4500 poundluk bir bize maliyeti oldu bu yıl için. Farklı etkenler de var. Örneğin ehliyetiniz kaç yıllık, kaç yıldır trafiktesiniz, herhangi bir kaza geçmişiniz var mı vesaire, bunları inceliyorlar. Ben bu ülkeye geldiğimde Türk ehliyetim sadece bir yıl geçerliydi. Daha sonra sıfırdan teori sınavında, pratik sınavında geçmek zorunda kaldım. Eğer buranın ehliyeti Türk vatandaşı olarak sizde yoksa herhangi bir araç kullanımı yapamıyorsunuz. Yasal olmuyor. O nedenle benim ehliyetim şu anda hemen hemen 3 yıllık. Bunu da göz önünde bulundurarak bize çıkardıkları maliyet
maliyet bu oldu. İlk yıllar genelde çok yüksek oluyor. Çünkü karavanların hem çalınma hem kaza riskleri çok fazla. Bu nedenle de size verilen sigorta ücreti de maksimum seviyeden oluyor. İlk yıl böyle oldu. İlerleyen yıllarda beklentimiz, eğer ki hiçbir problem yaşamazsak, %20'lik bir düşüş. Aylık bize maliyeti de araç sigortasının şu anda 375 pound. Buna her şey dahil. Motorlu taşıtlar vergisi yıllık 335 pound. Bunu yıllık olarak ödüyorsunuz. Aylık olarak bunu hesapladığım zaman da 27 poundluk bir aylık ödemesi bize çıkıyor. Biz bunları yıllık olarak, yani sigortayla motorlu taşıtlar vergisini normalde yıllık olarak ödüyoruz sigortayla birlikte. Fakat ben bunu aylık olarak bütçeye eklemek istedim. Kamp alanları genellikle büyük şehirlerdeysek veya risk oranını yüksek görüyorsak, herhangi bir sorun yaşamamak için biz kamp alanlarında kalmayı tercih ediyoruz. Örneğin Londra'da, Edinburgh'da, Glasgow'da böyle büyük şehirlerdeysek genelde kamp alanlarında 2-3 günümüzü geçiriyoruz. Hem şehir içine ulaşımı otobüslerle yapıyoruz, park sorununu yaşamıyoruz. Hem de aracı biz arkamızda bıraktığımız zaman güvenli bir yerde olmasını tercih ediyoruz. Kasım ayında da biz kamp alanına 197.80 pound harcamışız. Bunun içerisine aynı zamanda kamp alanında kalmadığımız zamanlarda kullandığımız tuvalet ve duşlar da dahil. Yani eğer ki bir doğada kaldıysak ve bulunduğumuz yerde bir duş imkanı varsa genelde 2 ile 3 pound arasında oluyor kullanım başına. Biz bunları tercih ediyoruz. Çünkü karavanımızda 70 litre sınırı var ve karavandaki suyu bitirmek istemiyoruz. Biz kamp alanlarına ekstralarda dahil 197.80 pound harcadık. Birazcık yüksek. Normalde doğada kaldığımız zaman hiç bu giderlerimiz olmuyordu. Fakat şimdi Brighton'a doğru dönmeye başladık. O nedenle de büyük şehirlere uğrayarak gidiyoruz. Dediğim gibi hem güvenlik hem de kafa rahatlığı için kamp alanlarında kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü kamp alanlarının şöyle bir güzelliği de var. Hem elektrik imkanı var. Burada ısıtıcınızı elektriğe çevirerek elektrik modunda kullanabiliyorsunuz. Hem bataryalarınızı şarj edebiliyorsunuz. Hem de kamp alanlarında bulunan duş ve bulaşık imkanlarını da kullanabiliyorsunuz. Bunlar da tabii ekstradan aslında bizim dışarıda para vermeyip burada parasını verip kullandığımız kısımlar. Bu nedenle bizim için de bir rahatlık oluyor açıkçası. Temiz su genelde burada ücretsiz oluyor. Özellikle İskoçya'da limanlarda ücretsiz olarak tankınızı çeşmelerden doldurabiliyorsunuz. Kimse de size bunun için bir hesap sormuyor. Burada bir kültür olduğu için karavancılık, bunu da görmezden geliyorlar ve herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Fakat çeşmelerin yanında genellikle bağış kutuları oluyor. Eğer ki siz bir hizmet alıyorsanız 1-2 poundluk bir ücret bırakabilirsiniz içinizden geliyorsa. Zorunlu değil. Fakat böyle bir nezakete, eğer siz de karşılıklı bir nezaket göstermek istiyorsanız ve bunun sürekliliğini sağlamak istiyorsanız böyle bağışlar yapabilirsiniz. Su gideri olarak 4 poundluk bir harcamamız oldu. Ocakta kullandığımız gaz da dahildi zaten bizim benzin giderimizde. O da 4,5 poundluk bir gider bizim için. Yani bir ay boyunca biz 4,5 poundluk gaz kullandık. Isıtıcıdan bahsetmiştim. Ortalama 10-12 pound gibi bir gideri vardı. Yakıt kısmından düşerek bunu da ayrı bir grup olarak ben ekledim. Bunun dışında bizim telefon kullanım ücretlerimiz ve internetimiz var. Bildiğiniz gibi internet olarak biz Starlink kullanıyoruz. Bunun aylık gideri de 95 pound. Bunun üzerine ekstradan ikimizin de 15'er pound telefon giderleri var. Aylık olarak ödediğimiz. 30 pound'u da eklediğimiz zaman 125 poundluk bir telefon ve internet giderimiz var. Toplamda da biz Kasım ayında karavanda yaşamak için 1721.59 pound ödedik. Herhangi bir dairede yaşamanın maliyeti de hemen hemen 2000-2250 pound arasında oluyor. Yani yaklaşık bir 500 poundluk burada karlılığınız var. Bizim Kasım ayındaki giderimiz 1721 pound'tu. Önümüzdeki aylarda düşebilir, artabilir. Bu nedenle ben her ay sonunda bu şekilde size özetle biz nelere ne kadar para harcadığımızı söyleyeceğim. Yıl sonunda da ortalama yıllık maliyet bize ne oldu? Bundan da bahsedeceğim. Karavanda yaşamak tabii ki de artıları eksileri olan bir yaşam tarzı. Fakat bu özgürlük bu fiyata bence mükemmel. Eğer ki 2 kişi siz bu hayatı yaşamak istiyorsanız bu maliyetlerle gerçekten hayatınızda edinemeyeceğiniz deneyimler edinebilirsiniz. Hayatınızda belki bir daha göremeyeceğiniz yerler görebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir hayat. Evet, Kasım ayının maliyetleri bu şekildeydi. Bakalım Aralık ayındaki maliyetler ne olacak? Ben her ay sonunda bu şekilde videolar yayınlayacağım. Çok teşekkürler bugünkü videoma da katıldığınız için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.